Size en büyük kriz anında en güçlü hamlenin aslında hiçbir şey söylememek olduğunu söylesem kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Bu, başarılı insanların en zorlu fırtınaları atlatmak için kullandığı gizli bir silahtır. Hepimize ne öğretildi? Sesini duyur, hakkını ara, güçlü olan en çok bağıran kazanır. Peki ya tam tersi ise? Ya asıl güç kimsenin fark etmediği o anlık duraksamada, o bilge sessizlikte saklıysa? Kriz anları, karakterimizin sınandığı, panikle atılan adımların her şeyi bir felakete sürükleyebileceği anlardır. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. O anları birer sıçrama tahtasına dönüştürenler var. Onlar, gürültünün içinde sükuneti, kaosun içinde en zekice stratejiyi bulanlardır. Şimdi, kaosun ortasında bile sizi bir adım öne taşıyacak, krizleri birer sıçrama tahtasına dönüştürecek 5 bilge sessizlik sırrını masaya yatırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Sır 1'in gözlemci sessizliği, panik anında frene basma tekniği. Bir kriz patlak verdi. İlk ne yaparsınız? Panik, bağırış, çağırış, anında bir çözüm bulma telaşı. Hangisi? İşte tam o anda bilge insan frene basar. Bir adım geri çekilir ve sahneyi izlemeye başlar. Buna gözlemci sessizliği denir. Panikle hareket etmek neye benzer biliyor musunuz? Yangına benzinle gitmeye, çünkü o an durumu değil, kendi korkularınızı yönetmeye çalışırsınız. Tehlike anında adrenalin artar ve kontrol, insanı insan yapan düşünme merkezi korteks yerine hayatta kalma merkezi olan orta beynin kontrolüne geçer, kaç savaş stratejisi devreye girer. Çözüm ise basit, dışarıdan bir satranç ustası gibi durumu izlemek. Sakin kalmayı başardığınızda korteks yeniden devreye girer. Sessiz kaldığınız an herkesin kaçırdığı detayları, kimin blöf yaptığını, krizin gerçek sebebini görürsünüz. Unutmayın, fırtınanın en sakin yeri tam merkezidir. İşte bu sessizlik sizi o merkeze ışınlar. Sır 2, stratejik sessizlik, gücü konuşmadan ele alma sanatı. Zorlu bir pazarlık veya hararetli bir tartışma. Kim kazanır? Genelde en çok konuşanın en güçlü olduğunu sanırız. Ama bu kocaman bir tuzak. Usta pazarlıkçılar ne yapar bilir misiniz? Stratejik sessizlik silahını çeker ve karşı tarafın tüm kartlarını tek tek açmasını bekler. Çok konuştuğunuzda ne olur? Zayıf noktalarınızı ele verir, gereksiz bilgilerle karşı tarafın ekmeğine yağ sürersiniz. Çözüm mü? Bırakın onlar konuşsun. Çünkü insanlar sessizlikten nefret eder. O garip boşluğu doldurmak için normalde söylemeyecekleri şeyleri bile söyleyebilirler. Sizin sessizliğiniz onların gevezeliği olur ve bu sırada siz en doğru hamleyi yapmak için pusuya yatmış olursunuz. Unutmayın, güç her zaman konuşmak değil, ne zaman susacağını bilmektir. Sır 3. Hedef sessizliği. Enerjini lafa değil, icraata sakla. Aklınızda parlak bir fikir, büyük bir proje mi var? İlk yaptığımız şey genelde nedir? Koşup herkese anlatmak, değil mi? Sosyal medyada duyurmak. Ama bilge insanlar tam tersini yapar. Onlar hedef sessizliğine bürünür. Neden mi? Çünkü gerçek enerji lafta değil, icraattadır. Ünlü bir ekonomiste ne kadar paran var veya bu konudaki fikirlerin neler dediğinde verdiği cevap aynı. Yetecek kadar param var, yetecek kadar bilgim var, kendimce çıkarım yapıyorum. Konuşursanız iyi ya da kötü olumsuz enerjiyi üzerinize çekersiniz. İşte size ilginç bir beyin hilesi, hedeflerinizi anlattığınızda beyniniz o işi başarmışsınız gibi bir tatmin yaşar. Ve bu sahte tatmin bazen elde etmiş demotivasyonuna neden olup sizin gerçek motivasyonunuzu sömürebilir. Çözüm ne mi? Konuşma, sadece yap, bırak eserin senin yerine bağırsın. Büyük liderler ve dahi girişimciler neden planlarını sır gibi saklar sanıyorsunuz? Enerjilerini alkış beklemeye değil, sessizce o devasa hedefe ulaşmaya harcarlar. Sır 4, bilge sessizliği, en zeki cevap için bekleme sanatı. Biri size laf mı soktu, haksız bir eleştiri mi yaptı, içinizden anında cevabı yapıştırmak geliyor değil mi? Hemen savunmaya geçmek. Bir çocuk çoğu zaman bir yetişkinden daha bilgedir. Bir ebeveyn çocuğuna kızdığında çocuk susar ve bir köşede oturur. Ebeveyn bu davranışı nedeniyle kendini suçlu hisseder. Sinirlendiğiniz insana cevap veya tepki vermeyince onlar da bir ebeveyn gibi kendilerini suçlu hissederler. Unutmayın, tartışmalarda suçlu ilan edilen genelde kavgayı çıkaran değildir, tepkiyi verendir. Tepki veren anlık sinirle tepki verir ve o tepki kesinlikle mantıklı düşündüğünde vereceği bir tepki olmaz. Suçlu ilan edilmeyi bir kenara bırakırsak, sessiz kaldığınızda hayat size acısını fazlasıyla çıkaracağınız fırsatlar sunacaktır ve emin olun kendinizi suçlu hissetmeyeceğiniz gibi karşı taraf kendini bir kat daha kötü hissedecektir. İşte Stoacıların binlerce yıldır söylediği sır tam burada devreye giriyor. Asıl güç o ilk tepkiyi tutabilmektir. Durup bir nefes almak, buna bilge sessizlik diyoruz.
O an vereceğiniz duygusal tepki aslında kontrolü karşı tarafa hediye etmektir. Kendi ipinizi kendi elinizle çekmektir. Peki ne yapmalı? Çok basit. Her lafa anında atlama zorunluluğundan kurtulun. O birkaç saniyelik sessizlik var ya, İşte o an size durumu toparlama, çok daha zekice ve etkili bir cevap hazırlama fırsatı verir. Bu sessizlik bir zayıflık değil, öz kontrolün zirvesidir. Unutmayın, konuşursanız pişman olabilirsiniz ama susarsanız her zaman güvendesiniz ve o an yenilmiş gibi hissetseniz bile uzun vadede kazanan siz olacaksınız. Sır 5, yankı sessizliği, insanların kalbini dinleyerek kazanma. İnsanların size gerçekten kalbini açmasını, en derin sırlarını anlatmasını ister misiniz? Sürekli akıl vererek veya kendi hikayelerinizi anlatarak bunu başaramazsınız. Bazen yapmanız gereken tek bir şey vardır, susup dinlemek. Ama öyle böyle değil, yankı sessizliği ile bir arkadaşınız derdini anlatıyor. Yine siz ne yapıyorsunuz? Hemen lafa girip aynı şey benim de başıma geldi diyorsunuz veya çözümler sıralıyorsunuz değil mi? Sonuç? Karşınızdaki kendini asla tam olarak duyulmuş hissetmiyor. Çözüm sihirli ama basit. O konuşmasını bitirdikten sonra 1-2 saniye sessiz kalın. Bu sessizlik kelimelerden çok daha güçlü bir şekilde seni duyuyorum, anlıyorum, devam et der. Bu küçücük boşluk karşınızdaki insana kendini güvende hissettirir ve asıl anlatmak istediği şeye inmesini sağlar. Çünkü insanlar en çok kime güvenir? Kendilerini gerçekten ama gerçekten dinleyenlere. Her zaman konuşmanız gerekmez. İşte böyle. Gördüğünüz gibi sessizlik öylece durmak değil. Doğru anı bekleyen keskin bir zeka, aktif bir güçtür. Sessiz kalmak krizde kalkanınız, pazarlıkta kılıcınız, hedeflerinize giden yolda zırhınız ve ilişkilerinizde kurduğunuz en sağlam köprüdür. Peki, şimdi sıra sizde. Bu 5 sessizlik tekniğinden hangisi sizin gizli süper gücünüz olacak? Ya da belki de çoktan hayatınızda birini kullanıyorsunuzdur. Sessiz kalarak kazandığınız en büyük zaferi yorumlarda bizimle paylaşabilir misiniz? Bu tür akıl oyunlarını ve stratejileri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve aklınızdan hiç çıkarmayın. Bazen en gürültülü zaferler en derin sessizlikten doğar.